Yeni bir günden, yeni bir videodan herkese selam arkadaşlar. Unutmadan şunu söylemem lazım. Bu video bir yatırım videosu değildir. Evet, video çekmek için mükemmel bir zamanlama. Şurada bir tane gökkuşağı var arkadaşlar. Şurada da bir tane oluşmaya çalışıyor şu anda. Öyle bir denk geliş. Evet arkadaşlar, neyse konumuza dönelim. Şu an şurada bir fare var. Onun çıkmasını bekledim ama çıkmadı. Dediğim gibi konumuza dönelim. Bundan yıllar önce 2020 zamanlarında bir video çekmiştim. Müstakil ev maliyetleri diye. O video çok rağbet görmüştü. Çünkü insanların ihtiyaçları ve istekleri yaşadığı şeyler neticesinde değişebiliyor. Şimdi benim çocukluk zamanlarımda insanlar daha çok apartmanlarda yaşamayı tercih ediyorlardı ki hani iç içe yaşayalım. Ve işte nezih ve güvenlilik açısından apartmanlar tercih ediliyordu. Korona zamanından sonra artık insanlar daha çok müstakil evlere doğru gitmeye çalıştılar. Çünkü bu sefer de insanların güvenlik anlayışı değişti bu sefer de. Sağlıksal güvenliğe geçildi. Şimdi de aslında değişen şey şu. Biz genelde evleri yatırım olaraktan alıyoruz ve satıyoruz aslında. Ama bu satmadığımız dönemlerde de evlerimizi kiralıyoruz. Ama şimdi en büyük sorunlardan birisi şu. Evi alıyoruz. 2 milyona, 3 milyona, belki 4 milyona, belki 1,5 milyona fark etmez. Yani artık milyonlar ödeniyor artık bir ev almak için. Ama kiralar o kadar fazla olamıyor. Yani düşünsenize 2 milyona ev alıyorsunuz, kiraya veriyorsunuz 3.000-5.000 liraya falan oluyor. Aslında eskiden normal şartlar altında bir evin kendini 10 yılda kira gelirinin 10 yılda evi amorti etmesi gerekirdi. Ama böyle bir şey artık olmuyor. Şimdi bu videoda benim anlatmak isteyeceğim olay da bu. Yatırımı aslında yurt dışında ev alabilirsiniz. Bugün size bundan birkaç ay önce ben burası Snaresburg arkadaşlar. Burada bir tane flat'te restorasyon yapıyordum. Yani restorasyon için çalışıyordum. Şimdi o ev bitti. Şimdi size birazcık bunlardan bahsedeceğim. Ve burası da o evin, aslında ev şu tarafta. Burası da onun olanakları aslında. Burada böyle bir doğal yaşam alanı var. O kadar doğal ki daha demin burada dediğim gibi fare gördüm. O önemli değil, neyse. Şimdi burada bu şekilde kazlar, kuşlar falan filan çok doğal, nezih ve aslında güzel yani. Düşünsenize evinizden çıkıyorsunuz, böyle bir sahneyle karşılaşıyorsunuz. Şimdi bir de bu tarafta böyle bir orman var. Şimdi şu yolu tercih etmiyorum çünkü ben bir kere kullanmıştım. Bu yolda bir bataklık vardı. Çünkü hani dediğim gibi su doğal bir şekilde olduğu için mesela şöyle şuralar falan aslında yürüyebilirim galiba da bakalım. Evet, şöyle akıyor burada. Su kokmuyor arkadaşlar bu arada. Çünkü bu su sürekli değişiyor. Devir olduğu için duran bir su değil. O yüzden kokuya sahip değil. Yani öncelikle böyle bir düşünceniz varsa onu engelleyeyim. Burası şöyle bir yol arkadaşlar. Aslında yürüyebilirmişiz. Şimdi size bu bölgeden bahsedeyim. İngiltere, biraz önce Central Line'la geldim buraya. Bir metro ile geldim. Underground ile geldim. Burası arkadaşlar kendi kendime nereye geldim ya bir anda. Neyse buradan şöyle gitmeye çalışayım artık. Çok doğal işte dediğim gibi. Burası böyle bir bataklık ama bunun öteki tarafında çok güzel bir ormanlık alan var. İnsanlar orada köpeklerini falan filan gezdiriyorlar aslında. Zaman geçiriyorlar. Ama ben şu an bu yolu kullanarak oraya gidemem. Yağmur falan yağıyordu. Ben şimdi buradan geri döneyim. Orada görüşelim. Evet, böyle bir yol vardı. Ben de şu yolu terk ettim. Buradan bu şekilde ilerleyeyim dedim. Nereye çıkacağımı bilmiyorum. Bakalım. Ya düşünsenize evinize yakın böyle bir orman var. Bence çok güzel bir şey. Ama tabi bilmiyorum yani, siz ne düşünüyorsunuz? Neyse, şimdi arkadaşlar ben buraya geldikten sonra aslında daha öncesinden bildiğim bazı şeyler vardı. Neydi? Mesela Avrupa'da insanlar odalara sıkışmış kalıpları üzerinden hani minimalist yaşam,
filan, bunları hepsini duyuyordum daha öncesinden ama gerçekten bunun bu kadar olduğunu bilmiyordum ve aslında bizim ne kadar çok lüks içinde yaşadığımızı diyebilirim bu konu hakkında. Çünkü gerçekten öyle. Ya her şey minimalist bir şekilde yaşıyorlar. Evet, burada böyle bir sorunlar var. Her şeyi minimalist bir şekilde yaşadıkları için arkadaşlar, ya odaları da şöyle, her odayı kiralıyorlar. Aslında bizim Türkiye'de öğrenciler için yaptığımız, yani üniversite öğrencileri için uyguladığımız tarifeyi adamlar herkese uyguluyor. Yani eğer yalnız yaşıyorsanız oda kiralıyorsunuz ve aslında bunlar da hiç de uygun değil. O yüzden de aslında burada ev alıp kiraya vermek güzel bir yatırım fırsatı sunuyor bence, benim fikrimce. Burası böyle bir orman. Burası aslında şuradan şöyle gidersem daha çok şey görürüm gibi ama şuraya gideceğim. Yani böyle bir yeşilliğin içerisine hemen 5 dakika, yani hemen şunun arkası ev kısmı zaten. Şimdi birazcık size evin konumundan bahsedeyim. Burası Snaresburg diye geçiyor. Zone 4'te kalıyor arkadaşlar. Biliyorsunuz zaten, yani bilmiyorsanız da şöyle açıklayayım. Buckingham Palace'ın olduğu bölüm, yani ana bölüm Zone 1 olarak geçiyor ve bu Zone 6'ya kadar, başlangıçtan en sağa kadar Zone 6 ve aynı başlangıçtan sol tarafa doğru da Zone 6'ya doğru gidiyor. Şimdi burasının Zone 4'te kalması şöyle avantaj. Aslında Zone 1'e, yani merkez Londra'ya aslında 40 dakikalık bir mesafede ve gayet de yakın. Aslında tam, yani Zone 1'de olsanız her şey size o kadar yakın olmayabiliyor. Ama burası aslında her şey neredeyse size daha yakın olmuş oluyor. Ve şimdi şöyle de bir şey var. Burada özgürlük alanınız daha fazla. Mesela Hyde Park var. Çok ünlü. Daha gitmedim gerçi, gideceğim. O da bana ayıp olsun yani. Gidemedim daha. Mesela bakın, yani koskocaman arazi ve ben burada şu an yalnızım. Yalnız bir şekilde yürüyorum. Böyle ekstra artıları olmuş oluyor bu taraflarda. Buna çok fazla şahit oluyorsunuz. Çünkü aslında insan popülasyonu bu taraflarda çok fazla yok. Ya var ama hani merkeze göre yani kıyasla yok. Yani diyeceklerim bu, hani evin bölgesel olaraktan zaten metrodayken yapmıştım. Bu arada metroya da 5-10 dakika mesafede bir şey. Saçım şu an rüzgardan o kadar oldu ki. Evet. Umarım bir daha olmaz derken, evet. Neyse. Underground'da da, yani Central Line'a da 5-10 dakikalık bir mesafede olması size her şeye ulaşımınızı aslında çok rahatlatmış oluyor. Yani öyle çok fazla aslında artısı var. Ve birazdan göreceğiz. Evin bulunmuş olduğu bölge o kadar sakin ki, yani göreceğiz birazdan. Şimdi sadece burada hem birazcık yürüyüş yapmak istedim hem de size çevreyi göstermek istedim aslında. İşte insanlar burada daha çok yürüyüş yapıyor. Yürüyüş aktivitelerini gerçekleştiriyorlar. Bugün günlerden gerçi Perşembe, o yüzden birazcık sakin olabilir. Ama genel olarak zaten bu şekilde, yani burası tıklım tıklım olan bir yer değil. Daha çok böyle hafif hafif sazlıkların olduğu, insanların aralıklarla yürüyüş yaptığı ve ferahladığı bir bölge aslında burası. Böyle arazi arkadaşlar. Evet, burası bu şekilde daha aslında devam ediyor. Yani şuraya, yani daha ileriye kadar gitmemin aslında çok bir şey yok. Şurada sadece bir gölet daha vardı. Orayı da göstereceğim. Ondan sonra geri dönüp aslında size evi göstermek istiyorum ve evin tabii ki müstakil bir ev değil, evet, ama aslında çok sakin bir bölge olmasını size daha iyi anlamanızı, daha iyi göstermek istiyorum. Evet, daha demin yol kenarında olan kısım gibi burada da birazcık daha yeşilliklerin arasında, daha sessiz, sakin bölgede aslında çok rahat şu şekilde kendinizi rahatlatmaya yönelik yerlerden birisi burası aslında. Şuralar böyle çok temiz değil tabii ki ama yani
herhangi bir koku olmadığını da tekrardan söylemek istiyorum yani. Ben aslında ilk başta gördüğümde böyle koku falan filan bekliyordum ama şurada mesela görünüyor mu bilmiyorum ama kazlar falan filan var. Gayet güzel. Burada işte dediğim o köpek muhabbetleri aslında arkama gelmiş bile. Öyle mesela burada bir yürüyüş yolu var. Tamamen doğal patikalardan oluşuyor bu arada. İnsanlar bu şekilde köpekleriyle falan burada oynuyorlar arkadaşlar. Doğal yol yani arkadaşlar burada genel olarak. Hani gözlemlediğim zaten bu. Yani ekstradan bir şey için uğraşmıyorlar. Doğal olarak tarihte kullanılmış yolları karşımıza çıkıyor genelde. Ekstradan böyle doğaya tahribat verecek şeyler yapmıyorlar. O da tabii ki güzel oluyor. Birazcık bu yolu kullanıp buradan evin bölümüne geçelim. Zaten beni en çok şaşırtan mesela bu doğanın sürekli beni şaşırtmasına, videoları izliyorsanız zaten farkındasınızdır. Yani her şey bambaşka. Yani doğadan bahsediyorum arkadaşlar. Güzellemesi yapmıyorum. Burada da bir tane sazlık gibi bir yer var. Burası tam sazlık gibi. Burada aslında her şey beklenebilir yani. Ot falan çıkmış şeyin üstünde süre. Böyle böyle bölümler. Daha demin şuradan gösterdiğim yeri aslında zaten yol üstünde görüyormuşuz. Öyle de bir bilgi yani. Evet arkadaşlar, burada doğanın yapmış olduğu bir üst geçit var. Çok güzel bir yoldu. Ve burada da doğanın komple kapladığı bir yol. Burası da çok güzel. Burada birazcık gidelim, bir şey yapalım. Baksanıza. Tabi bunlara dikkat ediyorsunuz. Evet. Allah'tan başka bir şey çıkmadı ya. Abimiz sadece kendini inzivaya çekmiş. Ama yani tam çekilecek alan bu arada. Hiç kimse göremez yani sizin orada olduğunuzu. Bu da çok güzel bir ağaç ama kırılmış. Üzgünüm. Evet, artık eve doğru gidebiliriz. Arkadaşlar bu arada ben bu parkı gezdirdim size. Burada bu şekilde de böyle uzanan bir bölüm var. Kocaman zaten bir orman. Arasında sadece gidiş gelişli bir yol. Evet arkadaşlar, evimiz böyle bir sitede, hemen ormanın bitişinde. Ve geçiş yapıyoruz şimdi. Arkadaşlar evin bulunduğu taraf bu taraf zaten. Ve böyle bir bölüm var. Ev tamamen buraya bakıyor. Şurada zaten hemen. Ve sessiz, sakin. Güzel bir yeşilliğin içinde aslında. Apartman hayatı. Hemen şu taraf arkadaşlar. Şurası. Şuradan merdivenlerden çıkacağız şimdi. Evet arkadaşlar, ev bu şekilde. Bu şekilde bir mutfağımız var. Şöyle. Tamamen yenilenmiş olduğu için sıfır yani ev aslında. Şöyle bir mutfak var. Böyle bir mutfak balkonu var arkadaşlar. Mesela her şekilde değerlendirilebilir. Evin arka cephesi de buraya bakıyor bu arada. Şöyle bir arka tarafa bakıyor. Paylaşımlı oda muhabbetine geçeceğiz birazdan. Çünkü burası bir çift kişilik oda. Şöyle tamamen dizayn edilmiş. Burası banyo, tuvalet kısmı arkadaşlar. Şöyle duşakabini ve küveti bulunmakta. Burada böyle bir çift kişilik kullanıma hazır bir şekilde bir odamız daha var. Ve biraz önceki gördüğünüz odanın ön kısmı ama balkon burayı kapsıyor arkadaşlar. Burada da böyle bir balkonumuz var. Şöyle bir kullanıma sahip. Burası zaten gördüğünüz gibi balkon buraya bakıyor. Bu arada en güzel odası bana. Bir de burada bir odamız var. O da yine dediğim gibi çift kişilik. Bir kullanıma hazır bir şekilde bekliyor şu anda. Burada bu şekilde raflar var arkadaşlar. Yani
Bu oda aslında küçük gibi görünebilir ama aslında böyle bir avantajı var. Evet arkadaşlar, evin iç tarafından bahsedebileceğim kısımlar bu kadardı. Şimdi balkonumda sizlere sesleniyorum. Şimdi biraz önce demiş olduğum gibi aslında Avrupa'da tek odalara sıkışmış hayatlar var. Ve bunun neticesinde bu evi bu şekilde restore ettik. Aslında bu ev birazcık hani normal aileye göre dizayn edilmiş bir şekildeydi. Biz de bunu restore edip oda çift kişilik hale getirdik. Şimdi bu şöyle bir yatırım fırsatı sunuyor arkadaşlar. Bu odaları tek başına yani totalde 2500 pound'a göre kiralayabilirsiniz. Totalde net gelir olaraktan size aylık 2500 pound getiri sağlayabilir. O potansiyeli var. Hem merkeze çok uzak olmaması hem nezih bir bölgede olması yani sizin dikkatinizi çekebilir, ilginizi çekebilir aslında. Bu evin genel olarak satış fiyatı ise 410.000 pound arkadaşlar. Ama bu kendini dediğim gibi 10-12 yıl içinde amorti edebilecek bir ev ve bence mantıklı da bir davranış. Siz burada yaşamıyor olsanız bile buradan ev alabileceğinizi de size söylemiş olayım. Yani bunları araştırırsanız buradan aslında yani buraya gelmeden, burada yaşamadan bir şekilde ev sahibi olabilirsiniz arkadaşlar. Bu da size böyle bir bilgi olsun. Bence güzel bir düşünce aslında Avrupa'dan ev almak, çünkü eğer yatırım yapmak istiyorsanız, kiracı içinde bulunmasını istiyorsanız Türkiye'de buna şu anda maalesef ki ev fiyatlarının ve kira gelirlerinin dengesizliğinden kaynaklı aslında eve kiracı bulmak aslında çok mantıklı bir şey değil. Ama burada sizin dediğim gibi evleri her odaya ayrı kiracı koyabilmeniz size büyük bir avantaj sağlıyor. Ve bence bu değerlendirilebilecek bir şey. Öyle. Şimdilik bugünden bu videonun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Yorumlarda sorularınızı sorabilirsiniz. Instagram hesabımdan da sorularınızı sorabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.